Come to Philippines. Vay be. Cennetten hepinize selam. Wow. İşte bu. Son zamanlarda gördüğüm en huzur verici, en güzel manzaralardan bir tanesi. Hello. Hello. Turkey. Turkey. Yeah. Mutluluk sadece parayla ilintilidir diyen arkadaşlara benim Filipin videolarını izletin. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yeni bir videoyla hepinize selamlar. Dostlarım, normalde biraz daha ileride kayda girecektim ama şu manzaraya bakın. Abi ben cennette miyim ya? Filipinlerin Palawan adasının Coron bölgesindeyim ve bugün dostlarla beraber bu adayı motorla köy sokak gezmek istiyoruz. Kahvaltı yapmak için bir yer bakıyorduk. Sonra dediler ki ya burada duralım. Bir geldik abi, daha açılmamış ama manzarası mükemmel. Bir önceki videoda buraya nasıl geldiğimi göstermiştim. Uzun soluklu bir yolculuktu, 24 saat bir feribot yolculuğu ve neticesinde ulaştık. Motosiklet kiraladık. Ve bugün dağ, tepe, bayır, köy, artık Allah ne verdiyse sizinle beraber dijital bir yolculuğa çıkacağız. Yaslanın şöyle, yanınıza çayınızı alın, atıştırmalıklarınızı alın. Ben size bugün bol manzara göstereceğim. Filipinlerin bu oyunu seviyorum abi. Ya başkası için belki çok rahatsız edici olabilir ama saat 10 olmuş. Abimiz daha açmadı dükkanı. Muhtemelen öğleden sonra açıyor. Akşama hazırlık yapıyor. Bir de teleskop falan vardı. Herhalde gökyüzünü de izliyorlar burada. Gökyüzü izleme alanı yapmışlar kendilerine. Güzel manzara. Vallahi sırf şu manzara için bile gelinir. Yani yol güzergahında bulabilirsek başka yerlerde yemek yiyeceğiz. Şimdilik yol akıyor. Yallah. Hello. Good morning bro. Filipinler'de gezerken veya da Filipinleri araştırırken Chocolate Hills diye böyle tepeler var. Bunlara işte çikolata tepeleri deniyor. Aynı bu şekilde. Bakın. Elle çizilmiş gibi de. Çok hoş görünüyor. Ve bu yolda bir de tam böyle motor severler için bir yol. Arkadaşlar böyle bir yer gördük. Abi baksana, cennet gibi ya. Tam kahvaltı yapılacak yer ha. Kendine çok güzel bir yer yapmış. Yüzmek için de ideal. Şimdi biz güzel bir aslında plaja gidiyoruz ama plaja giderken de doğaçlama, yol güzergahında artık ne görürsek size sunmaya çalışıyorum. Burası da o yerlerden bir tanesi. Doğal yani, konumlarda falan olmayan yerler. Şuradaki adam çok güzel yere ev yapmış ya. Allah'a. Böyle biz hayran ola gidiyoruz dostlar. Wow. İşte bu. Arkadaş manzaraya gel. Welcome to my home. Abi adamın mekan inşa ettiği yere bak. Şu manzaraya gel. Dedim ya, bugün size manzaranın yani doyumunu yaşatacağım. Ve onlardan bir tanesi. Abi adamın kara demliği burada. Çayını demliyor ve şurada şöyle manzaraya karşı içiyor. Son zamanlarda gördüğüm en huzur verici, en güzel manzaralardan bir tanesi. Şuradaki sahile gidiyoruz. Az kaldı, bir 13 dakika kaldı. Eğer çadırım falan yanında olsa muhtemelen buraya çadır kurardım. Hatta çadır kurmaya bile gerek yok ya. Direkt şunun üzerinde uyu yani. Şöyle bir manzaraya kalk.
Yanında tüpün olsun. Gerçi tüpe de gerek yok. Ateşini şurada yak basit bir şekilde. Şuradaki resifler bile görünüyor bak. Cennet gibi bir yer ya burası. Daha önce bahsetmiştim. Abi Filipinler'de 7000'den fazla ada var, adacık var. Hatta bazı adalar hani suyun yükselip alçalmasına göre bazen kayboluyor, bazen ortaya çıkıyor filan. Ve onlardan birkaç tanesi. Bugün sadece birkaç tanesini göreceğiz. Ama beni büyüledi. Zaten yol manzaraları çok güzeldi. Sahil boyunca geldik. Ara ara denizi gördük. Ama muhtemelen daha da güzel bir yere gideceğiz. Bambu kullanmışlar bak. Hafif, sağlam. Bazen bunların içerisinde yılan giriyor, yılan saklanıyor. Yanlış bilmiyorsam bambuda çok bakteri üremiyor. Öyle okumuştum. Ve kolay taşınıyor. Burada çoğu yerde bulunuyor. Eldeki malzemeleri kullanmışlar. Hello. Good. So nice. Her an kendimizi farklı bir manzarada buluyoruz. Ve suya baksana, süt gibi ya. Sahiller süt gibi. Böyle bir film sahnesi gibi bir yer. Pöfür pöfür de esiyor. Böyle zamanlarda hep iyi ki diyorum ya. Zor zamanlarda da iyi ki diyorum ama iyi ki diyorum, yola çıktım. Dünya gözüyle şu dünyanın tüm güzelliklerini, nimetlerini görmeye çalışıyorum. Onlardan bir tanesi Filipin. Daha önce buraya gelmemiştim ve diyorum ki iyi ki buraya gelmişim. Korona gelindiği zaman birkaç tane yapılacak turlar var. Hatta bir aktivitede ne biliyor musunuz? Coron'dan El Nido'ya 3 günlük bir yolculuk var. Sahillerde dura dura gidiyorlar. Sahillerde de kalıyorlar. Demin gösterdiğim evler gibi böyle bambudan yapılan yerlerde kalıyorlar. Ve bu şekilde El Nido'ya kadar gidiyorlar. Bu tura da Expedition adı koymuşlar. Crazy boy. Crazy German. Oh my god. Yeah. We are so hungry. What do you have? Do you have breakfast? Yes, we. Fresh juice? Do you have? Oh, okay. We are so lucky. Where are you from? Turkey. Turkey. Ah, Turkey. Yeah, yeah. Do you know Turkey? I heard Turkey, but What did you heard? because sometimes from Turkey to come here. Ah, okay. That's why I heard the countries of Turkey. Arkadaşlar Mekis Food diye bir yere geldik. Buradan sonra pek yiyecek bir yer yokmuş. O yüzden aklınızda bulunsun, belki gelen olur. Ama gelecek olanlar için bence yanlarına bir şey getirsinler. Yol güzergahında duracak çok güzel yerler var. Evet, fiyatlar da chicken adobo ne kadar? 170-200 lira. Sandviçler var mesela. Sandviçler 75 lira. Okula bakın. Bir tarafında bahçe var. Çocuklar ağaca tırmanmış. Hepsi oyun oynuyor. Buraya bayıldım ya. Ve bir de şöyle bir şey var. Arkadaş, çok az turistik yerler. Buralar keşfedilene kadar bence buraya gelen insanlar buranın keyfini çıkartır. Zaten bir yerden sonra benim gibi YouTuber'lar buraya göstermeye başlar. Derler ki vay, Koron'da böyle bir yer varmış. Hadi inatlayın gidelim Korona derler ve buralarda bir kalabalık olur. Kalabalık oldukça orayı korumak da kolay olmuyor. Bilinçli olunursa tabii korunur bu arada. Yani bence hani saklayarak da bir yerin güzelliğini koruyamıyorsunuz. O yüzden fırsat olan varsa Korona gelsin. Welcome to paradise. Kokonat ağaçları. Evet, buraya turistler gelmiş zaten. Hoppa. Wow wow wow. Cool. O beyaz kumlara iniş yaptık. Bence burada irili ufaklı birçok yer var. Bayağı sakin ya. Suda bayağı temiz görünüyor. Evet, yerimizi bulduk. Buradan sonraki aşama tabii ki size görüntüler sunacağım ama bir tık yüzmek, bir tık burada uykuya dalmak, böyle bir tık tabiatı dinlemek ve akabinde buranın keyfini çıkartmak. Thank you so much. Turkey. Thank you bro. How are you? I'm good. Good. Yeah, I'm good. Welcome to Philippines. Thank you so much. Where are you from?
Türkiye. Turkiya. Yeah. Kamusta pare? How are you, bro? Kita pare. Kamusta? Hey pare. Hey bro. Hey bro, how are you? Good. Bro, you are so strong. You are so strong. Come, come. Throw, but don't throw because of the camera is very sensitive. Okay? Okay, thank you. Oğlum büyümeyin lan. Böyle kalın he. İnanın büyüyünce yetişkinler size saçma sapan şeyler öğretecek. Yaşadığımız hayat değilmiş diyeceksiniz. Başkalarıyla kendini kıyaslayacaksınız. Bu odadan da çıkmayın bence. Burada yaşayın. Bak çocukluğunuzu ne güzel yerlerde yaşıyorsunuz ya. Bilmiyorum aranızdan biri bu videoyu görür mü? Belki bundan 10-15 yıl sonra çocukluğunu burada görebilir. Yeah bro. I'm blogger. Velhasıl yaşayın burada işte be güzelce. Çıkmayın. Dünya zaten olmuş leş gibi. Her yerde savaş var. Her yerde mücadele, kavga, gürültü var. Burada mutlu mesut yaşayın. Çoluğa çocuğa karışın. Çoluk çocuğunuz da burada büyüsün. O zamana kadar tabi dünyanın pisliği buraya kadar da gelir. Muhtemelen burası da etkilenir. Atalarınıza nasıl gelmişler, sömürmüşler yıllarca, yüzyıllarca daha doğrusu. Sizi de muhtemelen sömürmek isteyenler olacaktır. Ama çok güzel. Çocukluklarını yaşıyorlar. Kar topu gibi yapmışlar kumları, birbirine atıp kum savaşı yapıyorlar. Eğleniyorlar, yüzüyorlar. Vay be. Cennetten hepinize selam. Hadi do it ya, do it. Wow. May notice ato nyo. Do you notice? Do you notice? Wow. Filipin'de çocuk olmak. Çocukların hepsi nickname kullanıyorlar. Yani kendi isimlerini kullanmıyorlar. Birbirlerine de böyle isimler takmışlar. Do you want to know some Filipino words? Salamat, Salamat, yes. salamat, yeah. Salamat is for Yeah. thank. Can you teach me? Yes. Teach me. If you want to say how old are you? Okay. Just say ilang taon ka na. Ilang taon kana? Yes. Okay, ilang taon kana kaç yaşındasın demekmiş. Bakın şu sanat eserinin güzelliğine bakın. Bak çok fazla deniz kestanesi varmış. Çocuklar uyardı. Abi dedi dikkat edin ayağınıza deniz kestanesi batmasın. Biz de böyle arkadaşlar küçük bir yolculuğa çıktık. Şimdi bir yüzeceğiz. Yüzmeden önce de biraz deniz kabuğu toplayalım dedik. Abi mükemmel ya. Şuna bak. Bak. Sanatçının sanatı. Ulan aksilik gibi arkadaşları kaybettik ya. 10 metre ilerimizden gittiler. İnternet yok. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Güzel bir yerde gün batımı izleyeceğiz. Bakalım. Tabii size de sunmaya çalışacağım. O kadar böyle rahatlamış hissediyorum ki. Yani kendimi resetledim ya. Yani sanki dünyanın telaşesi bir yerde kaldı. Ben böyle ana sabitlendim. Öyle bir rahatlama hissi. Yani her insanın yapması gereken bir şey. Arada bir böyle o tropikal bir bölgede, adada, kokonat ağaçlarının altında kokonatını yudumlarken güneşin kemiklerini ısıtmasını hissetmek aynı şekilde. Ben de uzun süre sonra ilk defa böyle bir manzara gördüm. Vallahi iyi hissettirdi ya. Arada bir yapmak lazım. Bazen hep dağ bayıra gidiyoruz. Bazen şehirlerde, arka sokaklarda kayboluruz. Bazense böyle o üçleme, deniz, kum, güneş üçlemesini yapıyoruz. Hey, did you see our friends? You didn't see. Arkadaşları bulmak için böyle bir köy yoluna girdik. Muhtemelen yani burayı anlamaları gerekiyor ama idrak edemediler herhalde. Biz de bu vesileyle köyün içine, ormanlarına doğru gidiyoruz. Ya dostlar burada bildiğiniz yani kabile hayatı yaşanıyor. Bazı yerlerde elektrik yok, internet hiçbir şey zaten yok. Hayvancılık, basit tarım bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. İlerleyen bölümlerde bulmaya çalışırsam onların hayatına da kamerayı çevirmek istiyorum. So nice bro. Look at the colors. This color, yeah, this turquoise, Yeah. that's crazy. I think also someone fishing, right? Looks like it, yeah? Yeah. Arkadaşları bulacaktık ama kendimizi bir an burada bulduk. Arkadaş en güzel zamanları kayıt altına alamıyorum ya. Ya gerçekten bir tane kameramana ihtiyacım var. İlerleyen zamanlarda siz yorum yazdıkça, beğendikçe, hype'ladıkça belki izlenmelerim artar. Bir kameramanla gezerim ki benim çekemediğim tüm güzel anları o sizin için çeker. Abilerim, ablalarım şurada bir eğlendik. Şimdi ben Zonguldaklı olduğum için ve denize biz böyle
plajdan değil de genellikle atlayarak, zıplayarak girdiğimiz için burası bana onu çağrıştırdı. Arkadaşımla beraber diğer arkadaşları kaybettik ama bir anda unuttuk. Buradan atlayarak eğlendik. Buranın hakkını verdik. Tek sıkıntısı şurada bir tane merdiven olsa daha güzel olacak. Buradan belediyeye sesleniyorum. Umarım en kısa zamanda buraya bir merdiven yaparsınız. Şimdi gün batımını izlemeye hazırız. Time to sunset, bro. And the sunset. But we enjoyed a lot, right? We did, Yeah. we did. Yeah. Burada yaşıyorlar bu insanlar. Bu manzarada, bu havada, bu su sıcaklığında. Suyun sıcaklığı çok iyi bu arada. Umarım ne kadar şanslı olduklarının farkındadırlar ya. Bu ağaçlar da mangrove ağaçları. Daha önceki videolarda bahsediyordum. Bu arkadaşlar hem tatlı suda yaşıyor hem tuzlu suda yaşıyor. Çok iyi bir adaptasyonları var. Ve aynı zamanda balıklar için de yuva, kuşlar için yuva. Çok sevdiğim ormanlardan, ağaçlardan bir tanesidir. Mangrove ağaçları ve tabi bir araya gelince mangrove ormanlarını oluşturuyor. We are going just like that. Bye bye. Okay. Bye bye. They are so cute, right? They're really cute. Like the boys earlier at the beach, they were so cute. Yeah. Hello. They are so nice. No, we couldn't find. Okay, bye bye. Arkadaşı bulamadık ama güzel yerler keşfettik. Şimdi artık devam ediyoruz. Onlar muhtemelen ilerledi veyahut da farklı bir yoldan gittiler. Bakalım bir yerlerden çıkarlar. Sadece ülkelerin doğal güzelliklerini göstermiyorum. İnsanlarına göstermeye çalışıyorum ki bu insanların kafaları pırıl pırıl abi. Gerçekten burada sinirden, stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Baktığınız zaman çok para kazanmıyorlar ama bakın manzaralar hep şöyle. Sokakta oynayan çocuklar. Çocuklar çok özgür büyüyorlar ya. Tabii bir yerden sonra para kazanmak için mücadele edecekler ama kendilerine yetiyorlar. Hayret yani buralara ilerleyen zamanlarda muhakkak yabancılar yerleşir. Hello, hepsi selam veriyor bak. Ve gün batımı için biraz yükselme vakti geldi. Tapyas Tepesi diye bir tepe var. Yukarıdan şehri daha güzel göreceğiz. Ben yavaştan görmeye başladım. 721 basamak çıkacağız arkadaşlar. Gözde çok büyümesin. Herkes kolaylıkla çıkıyor. 721 basamağa değecek bir manzara var bence. Şöyle göstereyim size. Daha bu başlangıç. Neredeyse geldik dostlar. Burada bu şekilde Koron yazıyor. Yalnız manzara gerçekten efsane. Oh. Korona bir de şöyle bakalım dostlar. Bizim şu an niyetimiz arkadaşla beraber. Arkadaş Alman, kafalar uyuştu bizim. O da macera sever. Böyle tepelerin zirvelerine çıkmak. Bir de dostlar bakın şimdi şehri daha iyi anladım biliyor musunuz çıkınca. Bakın şuralar hep suyun üzerinde köy. Buradaki hayatlar çok farklı. Şuradaki hayatlar, şehirdeki hayatlar farklı. Şunu belirtebilirim ki insanlar suya adapte olmuş. Balıkçılıkla geçiniyorlar, turizmle geçiniyorlar. Bizim geldiğimiz yer hemen şöyle göstereyim. Şurası bizim geldiğimiz yer. Genelde feribot oraya yanaşıyor. Şu ana kadar Filipinler'de gezdiğim, gördüğüm en güzel yer Coron. Tabii devam ediyor yolculuğum. Daha görmediğim çok yer var. Ama en hoşuma giden yerlerden burası ve çok fazla turist olmadığı için de insanlar rahat rahat gezebiliyor. İnsanlara alan kalıyor. Kimse kimsenin gölgesine basmadan eğleniyor, geziyor, tozuyor. Bugün göremediğimiz bütün turistler buradaymış abi. Özellikle gün batımını izlemek için sağ tarafa doğru oturuyorlar ve solda mükemmel bir manzara. Evet, az sonra renk biraz daha kızaracak muhtemelen. Daha güzel olacak. Bugün arkadaşım tepelere çıkmak istedi ve neticesinde tepeye çıktık. Şimdi insanların olduğu yer var. Bir de böyle patika var. Hemen onların sağ tarafından doğru bir başka gün batımı izleme yerine gideceğiz. Abi videoları izleyenler bilecektir. Ya bu gün batımı izlemeleri burada tabiri caizse bir ibadet gibi. Yani insanlar gün batımında özellikle hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece gidiyorlar gün batımı izleyecekleri bir yer bulup orada ne içeceklerse onu içip keyfini çıkartıyorlar. Yaşadıkları anın keyfini çıkartıyorlar. Ama dediğim gibi ya gün batımı basit bir şey değil onlar için. Gün batımı, gün doğumu
çok özel, önemli ve buradan sonra da insanların tabii ki ne telaşı başlıyor. Telaş değil de güzel bir yemek yemek. Gözlerini doyuruyorlar. Gün içerisinde eğleniyorlar. Turlara katılıyorlar ve neticesinde akşamında da bedenlerini doyurmaya çalışıyorlar. Böyle hayatı yaşıyorlar işte ya. Yani insan böyle izleyince neden ben demiyor. Ama ben de size her zaman ne diyorum? Sizi dijital bir yolculuğa çıkartıyorum ben de elimden geldiğince. Ki bence bugün yani yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bence manzaranın hakkını verdik. Bugün güzel manzaralar gördüğümüze inanıyorum. Demin onu söylüyordum. Arada tat kesildi. Ya dedim ki evet bazı günlerin şükrünü nasıl edeceğimi bilmiyorum ya. Yani ne kadar şükretsem az. Yani her gün aynı olmuyor insanın. Bazı günler yaşadığını hissediyor. Bazı günlerse alelade yaşanmış gibi böyle hani basitçe yaşanmış gibi geçiyor. Şunu da biliyorum ki hayat herkese aynı şartları, imkanları sunmuyor. Herkes de aynı şartlara ulaşabilmek için veyahut da güzel şartlara ulaşabilmek için aynı fedakarlığı göstermiyor veyahut da sorumlulukları farklı oluyor veyahut da kendilerini o sorumluluklara sokuyorlar. Ama işte insanlar da bir şekilde seyahat etmeye çalışıyor. Hayatlarını kendilerini deşarj etmeye çalışıyorlar. Bu arkadaşlardan bahsettiğim şu anda gezdiğim arkadaşlar iş hayatına atılmadan önce, bundan öncekilerde üniversiteye başlamadan önce kendi hayatlarında 1 yıl veyahut da 3 ay, 5 ay bir boşluk oluşturup seyahat ediyorlar. Dünyayı geziyorlar, dünyayı görüyorlar ve sonra işte karar veriyorlar hangi mesleği yapacaklarını, nerede yaşamak istediklerini. Tabii ki aileleri de bunları bu bilinçle büyütüyor. Evet, bu manzaraları görünce böyle de kendi ülkemin insanının da gezmesini canı gönülden isterim. Gezemeyenlere de zaten biz etrafı göstereceğiz, bilgiler vereceğiz. Hello my friends. Seviyorum bu Filipinleri ya. Seviyorum bu Filipinleri ya. Hep böyleler. Hep güler yüzler. Mutluluk sadece parayla ilintilidir diyen arkadaşlara benim Filipin videolarını izletin. Filipinler'de insanlar çok cüzi miktarlarda kazanç elde ediyorlar ama mutluluklarından bir şey kaybetmiyorlar. Tabii ki dışarıda yatan da var. İstediği gibi yaşayamayan da var ama hep gülüyor. Çocukları çok özgür büyüyor. Sokakta yetişiyor. Tabiatla iç içe yetişiyor. Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla güzel bir hayat yaşıyorlar. Ben susayım da biraz manzara konuşsun. Belki bu söyleyeceğim iddialı olacak ama son zamanlarda izlediğim en iyi gün batımı oldu. Arkadaşa dedim ki ya bugün unutmak istemiyorum. Şu an unutmak istemiyorum. Demin bir arkadaşım orada Zonguldak'tan. Dedim ki oğlum şu anda o kadar güzel bir yerdeyim ve bugün o kadar güzel manzaralar gördüm ki bu duygularımı sizinle paylaşırken yeryüzündeki cenneti yaşıyorum. Ne kadar şükretsem az. Her yolunuz Filipinlere düşer. Veyahut da yolunuzu Filipinlere düşürürseniz Coron'a muhakkak uğrayın. Coron'da da Tipas tepesinde, Tipas dağında bir gün batımı izleyin. Sizi bekleyen manzara tam olarak böyle olacak. Dostlarım biz bayağı bir yorulmuşuz ya. Ben kayda devam edecektim ama dedim ki Melih videoyu çok uzatmanın da bir anlamı yok. Manzara üzerine bir şey olsun. Dedim akşam da size burayı gösteririm, sokaklarını vesairesini ama bir daha başka videoda göstereyim. Ama sokaklar ışıl ışıl. Biraz daha tadabileceğimiz birkaç lezzet var. Birkaç tane tattım, beğenmedim. O yüzden onları önermeyeceğim ama önerebileceğim birkaç yer olacaktır muhakkak. Benim için dolu dolu bir video oldu. Yoruldum. Ama yorgunluğuma dair kayıt tuşuna bastım. O yüzden beğeni, yorum, hype artık Allah ne verdiyse gönderirseniz sevinirim. Yolculuğum devam ediyor. Yarın gün doğumuyla başlayıp buranın farklı bir yüzünü göstermeye çalışacağım, görmeye çalışacağım, deneyimlemeye çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. Takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.